Вы аварка? Лезгинка. Классно. Лезгинка говорите, да? Умеете говорить лезгинка? Чего? О, отлично. Mesela cumbalı bir ev. Burası restoran tabi. Kapısında Gürcü mutfağı yazıyor. Pamuk kültürünün, Türk kültürünün de yaşatılması açısından bence önemli bir yer. O yüzden sizlerle de burayı paylaşmak istedim. Şu sayfayı tabi göstermek gerekir diye düşünüyorum size. Bu gördüğünüz resim 1859 yılında İmam Şamil'in teslim olduğu anın resmi. Şansımıza da işte tren böyle. Derbent'e gidiyor galiba. Arkadaşlar, Hazar Denizi kıyısına geldi Selçuk Ünlü Türk. Slava Giroyam Zaşitnikam Dagestana. Yani Dağıstan'ı koruyan kahramanlarına selam olsun. Hepinize saygılar, sevgiler, selamlar. Bugün her zaman olduğu gibi yine muhteşem bir yolculuğa çıkıyoruz. Dağıstan'dan hepinize saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar, burada bir ev tuttuk. Daire tuttuk daha doğrusu. Şöyle kısaca göstereyim size. Böyle Dağıstan'dan öğeler, figürlerle dolu. 3 odası var. Burası yatak odası. Burası mutfak. Şöyle bir mutfağımız var. Gayet güzel bir ev. Çamaşır makinesi var. Çalışıyor. Şurada bir oda var. Size böylelikle bir Dağıstan evinin içi de nasıl oluyor göstereyim şöyle. Klasik banyomuz böyle. Tuvalet. Şey de var. Taharet musluğu da yaptırmışlar haliyle. Burası oturma odası arkadaşlar. Yani şunları göstereceğim. Tabii birkaç tane daha yine yöreyle ilgili kültürel objeler vardı ama biz kırılmasın diye kaldırdık. Duvarları böyle süslemiş abi. Çok da güzel yani içerisi. Ve asıl göstermek istediğim şey şu. Bir de rehber bırakmış buraya. Fotoğraflarla Dağıstan diye. 1865 yılından itibaren çekilmiş olan bütün tarihi fotoğrafların olduğu bir rehber kitap gibi. Burası da mesela Kubaçi köyü. İnşallah buraya da gideceğiz. Değil mi Timur? Evet. Gider miyiz Kubaçi'ye? Gideceğiz. Evet. Böyle hem fotoğraflar ve hem bilgiler var. Şu sayfayı tabii göstermek gerekir diye düşünüyorum size. Bu gördüğünüz resim 1859 yılında İmam Şamil'in teslim olduğu anın resmi. Evet, burası da 1865 yılında ki bir burada şey yazıyor. Milis'in anını fotoğraflamışlar 1865 yılında. Ve daha birçok tarihi bilgi ve fotoğraf var. Bunun hepsini tabii ben okuyacağım ama size ancak bu kadarını gösterebilirim. Yani böyle bir güzellik yapmış abi. Ev sahibinin ismi de Şamil bu arada. Şamil abi evini güzel dekore etmiş ve şey yapmış. Burada da yine yanılmıyorsam Kubaçi'nin veya başka bir yerin, yani Dağıstan köyünün fotoğrafı, daha doğrusu çizimi var. Yani evimiz böyle. Şurada da 2 tane oda var. Yani bir burada, bir de burada yatak odamız var. 2 yataklı. Şurada da bir yer var ama kapalı orası. Orayı açma dedi. Evet, evimiz böyle. Şimdi dışarı çıkacağız. Evet arkadaşlar. Mahallemizi de göstereyim size. Bu evlerde kalıyoruz. Burada kalıyoruz. Komşularımız. Evet, dün Moskova'dan buraya geldik. Ve şimdi Dağıstan'da gezmeye başlayacağız. Hava sıcaklığı da yaklaşık bir 15 derece kadar var dışarıda. Bugün güneşli bir hava var. Moskova'da -3'tü. Oradan geldik. Burası çok güzel oldu işin aslında söylemek gerekirse. Dağıstan özellikle yani Kafkasya'yı gezen, seven insanlar için gerçekten çok özel bir bölge ve benim gerçekten de görmeyi çok istediğim ve gezmek için heyecanlandığım bir yer. Ve şimdi
Dağıstan Mahaçkale'deyiz. Mahaçkale sokaklarındayız. Ve Mahaçkale'yi gezmeye başlıyoruz. Hemen evimizin yanında böyle bir yöresel ürünler satan bir dükkan var. Buraya daha sonra gireriz. Şimdi ilk önce size Mahaçkale sokaklarını gösterirken önce bir tabii kahvaltı yapmamız gerekiyor. Bir kahvaltı yapalım. Ardından size Mahaçkale'de görmeniz gereken, gezmeniz gereken ya da buralarla ilgili bilmeniz gereken birçok şeyi anlatacağım. Evimizi bu arada tam merkezde tuttuk. Burası da yine çok merkezi bir konum olmakla beraber şehrin en ana caddelerinden bir tanesi. Aşağı taraf sahile gidiyor. Hazar Denizi'nin olduğu kısım. Şimdi şu tarafta bir gece ben tabi biraz gezdim, bir pastane gibi bir şey bulmuştum. Oradan bir kahvaltı yapalım. Köşedeki Hlebnaya yazan yere gidiyoruz. Orası yani ekmekçi, fırın gibi bir şey demek. Tabi pastane yani. Şurada bakalım bir şeyler yiyelim. Tabi nasıl bakacaklar. Evet. Здравствуйте. А вкусняшка все есть, смотри. Evet, böyle bir pastane var arkadaşlar. Pastanede ya da salata, yemek, her şey var. Selamünaleyküm. Он из Турции, блогер. По Кавказу ездит, снимает. Evet, gelir gelmez pırıl pırıl çok güzel bir pastane, yani ışıl ışıl. Tabi ben ilk defa geldim Mahaçkale'ye, hep beraber bakacağız, göreceğiz şimdi. Ben ama beklediğimden daha modern bir yer gibi geldi bana şu anda. Вода, пожалуйста. Нету? Хорошо. А яблочного сока нету? Bakın şurada şeyi de göstereyim. Arkadaşlar. Trabzon ekmeği benzeri bir ekmekle yapılmış burada. Evet, yani güzel, keyifli bir yer. Keyifli bir yolculuk olacak gibi. Yani seyahat olacak gibi hissediyorum. Arkadaşlar ben hamburger aldım. Tabi yerel yemekleri deneyeceğiz daha sonra ama şu an hem de biraz öğlen oldu gibi. Bu an burayı bu şekilde atlatıp bakalım ondan sonra devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, yemeğimizi yedik. Buradan çıktık, şimdi sahile doğru gideceğim. Bu caddenin ismi Mogamed Yarikskovo Caddesi. Ve yani ilk olarak şunları söyleyeyim ilk günden. Tüm Rusya'nın geneli gibi eski arabalar da, ama çok lüks arabalar da var burada. Şehir genel anlamıyla temiz. Tabii ilk geldiğimiz gün, ya daha doğrusu bizim Moskova'ya gittiğimiz gün burada şey vardı. Şehir dışından, yani Çeçenistan tarafından geldik. Ve şehrin o bölgeleri, şunu söyleyeyim, yani bizde Anadolu'da ne bileyim Bursa, İzmit, Kocaeli, işte İzmir, Konya, bu tarz yerlerin ilçelerine çok benziyordu oradaki mimari. Yani sanki daha fazlasıyla bir işte Rus ya da Sovyet etkisi altında kalmış bir şehir değil de bir Anadolu şehri havası verdi. Ama tabi buraya gelince şehir merkezinde artık tabi mimari birazcık değişiyor. Yani çok güzel mimari yapılar da var. Bir anda böyle karşınıza işte inşaatta çıkabiliyor. Mesela cumbalı bir ev. Burası restoran tabi. Kapısında Gürcü mutfağı yazıyor. Sahile doğru giderken şimdi size buranın coğrafi konumuyla başlayayım ilk önce. Yani Dağıstan'ı veya Mahaçkale'yi hiç bilmeyenler ya da ilk defa duyanlar bile olup izliyor olabilir. O yüzden neredeyiz, ne yapıyoruz, onu şu an size anlatmaya başlayayım. Dağıstan Cumhuriyeti'ndeyiz. Rusya Federasyonu'na bağlı özerk bir cumhuriyet. Yani daha doğrusu Dağıstan'ın başkenti Mahaçkale'deyiz. Hava da
yine şansımıza güzel güneşli bir hava var. 15 derece civarı kadar bu şekilde gayet rahat dolaşabiliyorum şu an. Yani bugün de Kasım ayının 8'i. Kasım ayının 8'i için aslında Rusya'da çok güzel bir hava. Tabi burası Rusya derken yani Dağıstan Cumhuriyeti'nin zaten genel tüm senelik sıcaklık ortalaması 13 derece, 13 santigrat derece. Dolayısıyla yazları daha sıcak geçiyor. 24, 25, 30'lara kadar, hatta daha fazlasına kadar çıktı oluyor ama kışında minimum eksi 3'leri falan görüyor yani burası. O yüzden zaten sıcak bir yer. Tabi bu arada yol üstünde size gördüğüm yerleri de anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Burası Avarski tiyatrosu, yani Avar tiyatrosu. Burada daha genelde Avar dilinde. Tabi bütün dillerde oyunlar sergileniyordur ama tiyatronun ismi Avarski Tiyatr. Şöyle hemen şurası zaten Hazar Denizi ve Hazar Denizi'nin önünde çok güzel bir park var. Oraya çıktık. Şimdi Hazar Denizi demişken anlatmaya başlayayım coğrafi özelliklerini, buranın coğrafi sınırlarını daha doğrusu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani doğu sınırı Hazar Denizi, Dağıstan'ın. Güneyinde Azerbaycan'la sınır, Derbent kenti var. Onun ilerisi Azerbaycan sınırı. O tarafa da gitmeyi düşünüyorum inşallah. Batısında Gürcistan yer alıyor Dağıstan'ın ve kuzeybatısında da Çeçenistan'la sınır komşusu. Kuzeyinde ise Stavropol Krayı var. Yani tam Hazar Denizi'ne kıyı bir yerdeyiz ve biz de şu an Dağıstan'ın güzeller güzeli şehri ve başkenti Maçkale'deyiz. Bu gördüğünüz kişinin ismi Süleyman Stalski. Kendisi bir şair ve ünlü bir şair. Tüm Sovyetlerde de ünlenmiş bir şair. 1869-1937 yılları arasında yaşamış. Ve tabi Lezgince ve Azerbaycan dillerinde şiirler yazmış kendisi. Ve kendisine de hatta 20. yüzyılın Homerosu ünvanı bile verilmiş. O şekilde anılmış Süleyman Stalski. Biz de kendisini buradan rahmetle anıyoruz tabi. Gelip gördük. Evet, bu taraf Derbent tarafı. Bu tarafta Rusya'nın Stavropolskray ve Astrahan'a doğru giden yol diye düşünüyorum. Yani burada Sovyetler zamanında yapılmış olan bir tren hattı var. Bakü'den işte Moskova'ya kadar uzanan, onun bir parçası. Tren yolunun arka tarafı zaten şurası, görüyorsunuz. Hazar Denizi, Batı dillerinde Caspian Sea, Kaspi Denizi veya Rusça'da Kaspiskoye More. Arkadaşlar yine şehirle ilgili, yani buradaki insanlarla ilgili ilk izlenim ise, yani onu da söylemek, sizinle paylaşmak istedim. Yani herkes çok modern görünümlü bir kere. Kapalı bayanlar da var, açık bayanlar da var. Erkekler genelde sakal bırakmış durumda gibi gördüm. Ama tabii bunu hani nasıl söyleyeyim, hani başka bir sebebi yok. Buradaki insanlar Müslüman. %95 oranında. Bildiğim kadarıyla da Şafi mezhebinden. Yani Sünni Müslüman, bu yüzden sakal bırakıyorlar. Peygamber Efendimiz'in sünneti. Hanım arkadaşlar da, bayanlar da, yani kapananlar, kapanmak isteyenler kapanmış. Kapanmayan da tabii ki kapanmaz. Bu da gayet normal, demokratik bir ülke. En nihayetinde Rusya. Böyle genel yaşam tarzı bu şekilde. Arkadaşlar şimdi tabii tüm Rusya'nın genelinde 119 ayrı etnik grup yaşıyor. Zaten ülkenin ismi de Rusya Federasyonu. Yani bütün bu halkların barış içinde yaşadığı bir federasyon anlamında. Ve Dağıstan da buranın, yani Rusya'nın en önemli parçalarından bir tanesi. Dağıstan Özerk Cumhuriyeti bu anlamda. Dağıstan'da da 40'ın üzerinde etnik grubun olduğu söyleniyor. Fakat bunu 1994 yılında bir kanunla 14 tanesine resmi olarak yerel halk ünvanı verilmiş ve şimdi bu dilleri resmi olarak kanunen kabul edilmiş, resmi olarak konuşuluyor. Bunların en başında Avarlar geliyor. Buradaki toplumun büyük kısmını, yani %30'unu Avarlar oluşturuyor. Daha sonraki gelen gruplar ise şu şekilde: Darginler, Kumuklar. Yine Kumuklar Türk soylu, yani Türk
Kıpçak Türklerinin devamı olarak söyleyebiliriz. Bir grup ve bu arada şansımıza da işte tren böyle. Derbent'e gidiyor galiba. Здравствуйте. Evet, sahil boyu böyle uzanan bir kordon var. İnsanlar gece gündüz burada dolaşıyorlar. Ben size kaldığım yerden toplumu biraz daha detaylı anlatmaya çalışayım. Yani tüm buradaki 14 resmi grubu sizlere saymak istiyorum. Birincisi ve en kalabalık olanı Avarlar. İkincisi Darginler, Kumuklar, Lezgiler, Laklar, Tabasaranlar, Azeriler, Çeçenler, Nogaylar, Rutullar, Agullar, Taşkurlar gruplar burada resmi olarak kabul edilmiş. Yani yerel halkları olarak kabul edilmiş ve hepsine yerel dil, resmi dil statüsü verilmiş bu halkların. Yani resmi dil olayında şöyle söyleyeyim. Bu şu demek oluyor. Buradaki tabi hepsinin aslında ortak dili Rusça arkadaşlar. Bütün insanlar. Çünkü bu kadar çok dil olunca zaten bir ortak dilde buluşmaları gerektiğinin kararında Dağıstanlılar da almış zaten. Ve bu dil Rusça. Herkes de Rusça şu an konuşuyor. Zaten burası Rusya toprakları en nihayetinde. Ve resmi dillere gelince bu insanların yani ilkokul, ortaokulda hepsinde kendi dillerinde eğitim görme, öğretim görme, öğrenme ve öğretme hakları var. Bu demek oluyor. Bunu bu şekilde öğreniyorlar ve bütün yani özerk cumhuriyetlerin hepsinde bu yerel dillerin hepsini öğreniyor insanlar. Adige Cumhuriyeti'nde de böyle, Karaçay Çerkesya'da da böyle ve Dağıstan'da da böyle. O yüzden hatta Rusya bunları destekliyor yani bu şekilde öğrenilmesini, bu kültürel çeşitliliğin devam etmesini şu an istiyor. Иди сюда, что? Gel. Hazar Denizi'ne doğru gidiyoruz. Şurada abi var. Vallahi halkın geneli yardım ediyorlar. Tebrik ediyorum. Bir de şöyle bir şey var. Onu da söyleyeyim yani. Biz Türkler olarak Dağıstan'ı, daha doğrusu tüm Kafkas halklarının hepsini çok seviyoruz. Benim gördüğüm gözlem bu. Ve tabi onlar da bizi aynı şekilde seviyorlar. Hani buna itiraz edeniniz çıkarsa da yazın ama bu genel olarak benim gördüğüm, gözlemlediğim bu. Şahsen ben de burada yaşayan insanları, halkları hepsini çok seviyorum. Ve tabii ki Rusları da seviyorum işin aslında. Onu da söyleyeyim size yani onlarla da bir sıkıntım yok. Evet. Ve ayrıca sonunda Hazar Denizi'nin kıyısına geldik. Buraya insanlar bak arabalarıyla gelip manzarayı da izliyorlar. Aman Timur. Burası değil. Aşağıya iniliyordur herhalde. Ya şuradan inelim. Yürü Rita. Evet şu tarafa doğru gidelim gerçekten. Benim için gerçekten bir rüya gibi. Hazar Denizi kıyısındayım. Yani şu anlamda söylüyorum. Bir 10 sene önce düşünseydim buraya gelebilir miyim diye herhalde böyle bir şey aklımın ucundan bile geçmezdi diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, Hazar Denizi kıyısına geldi Selçuk Ünlü Türk. Burası tabi coğrafi olarak yanlış bilmiyorsam dünyanın en büyük gölü, iç denizi. Tabi o kadar büyük ki deniz diyorlar. İsmi de Hazar Denizi olarak geçiyor bizim Türkçemizde. Bunun böyle söylenmesinin sebebi de yine bir Türk grubu olan, Türk İmparatorluğu olan daha doğrusu Hazar İmparatorluğundan geliyor bu isim. Tabi Batı dillerinde, Rusça'da, daha doğrusu şöyle Hint-Avrupa dillerinde Caspian Sea olarak geçiyor. Yani Kaspi Denizi. Bu isim de Kaspilerden geliyor. Kaspiler Güney Azerbaycan'da ve Kafkasya'nın bu bölgesinde yaşamış olan bir eski, yine antik bir grup, millet. Fakat bu millet benim fikrimce, tabi gördüğüm, okuduğum bazı kanıtlara göre de
Türk soylu yine bunlar. Bunlardan geliyor. Bunların ismi de Kaspiler. O yüzden bu denize de Batı dillerinde Kaspi denizi diyorlar yani. Kaspinski More. İnsanlar tabi burada çıkıyorlar, görüyorsunuz, fotoğraf çekiniyorlar. Yaz kış yürüyorlar, koşuyorlar. Güzel yani, şehrin enteresan noktalarından bir tanesi Hazar Denizi sahili. Ve tabi deniz daha fazla, bakın kumlar, birazcık daha deniz kabuğu falan var. Deniz figürlü yani, daha fazla. Bilmiyorum yani, burayla ilgili daha fazla bilgisi olanınız varsa da lütfen yazın, benimle paylaşın. Ben söylediğim gibi benim anlattığım bilgiler, tarihi bilgilerin hepsi aslında altı boş değil ama yanlış da olabilir. Ben de bazı yazarlardan okuyorum. Dolayısıyla siz daha iyisini biliyorsanız lütfen ekleyin. Her zaman açığım buna. Ayrıyetten tabi tarih öyle bir bilim ki yani her gün değişebilir. Yani bugün yeni bir şey bulunup tarih tamamen baştan da yazılabilir. Öyle bir bilim yani. O yüzden hani hiçbir şey tam olarak aman bu tamamen yanlış veya işte bu da sen de bunu böyle olsun istiyorsun falan gibi şeyler çok doğru değil bence tarihle ilgili konuşurken. Здравствуйте. Как дела, мама? Elhamdülillah. Вы аварка? Лезгинка. Классно. Лезгинка говорите, да? Умеете говорить лезгинка? Чего? О, отлично. Правильно. Ну, все не говорят, поэтому я спросил. Что вы продаете? Давай в шаловом, Рита. Сколько стоит? Это сколько стоит, абла? 250 это. Давай. Malina alalım. Biliyorsunuz malinaya olan sevgimi. Ahududu yani. Bu. Güzel anneden alalım. Да, ягодки тоже. Давайте. Одну голубику. Голубика 450, это 250. Купим? Да, это Хорошо. 700, по-моему, да? 700. Как вас зовут? Кайси. Как? Кайси. Каси. Кайси. Кайсик. Очень приятно. Я турок. С Турции, да. Daha böyle bakalım. Abla satıyor. Benim de ayağım uğurludur, övünmek gibi olmasın bak. Hemen müşterileri çektim vallahi buraya. Evet, az önceki abla duydunuz zaten. Lezginkayım dedi. Dil durumu burada şöyle. İşte o yaştaki babuşkalar, daha yaşlı olanlar ve orta yaş üstü olanlar kendi ana dillerini iyi biliyorlar. Ama daha aşağı yani 40 yaş altı, 30 yaş altı olup böyle hele 20'li yaşlar orta seviyede biliyorlar. Ama yeni yetişen, şu an ilkokul, işte ortaokul seviyesinde olanların hepsi bu dilleri çok kullanmıyorlar. Yani daha fazla Rusça, haliyle Rusça'da yaşıyorlar. Rusça kullanıyorlar. Ama tabi bu dillerinde zaten öğretilmesi, yaşatılması adına birçok dernekler, federasyonlar, tabi eğitim kurumları da var. Yani dil durumu işin aslını söylemek gerekirse burada böyle. Burası arkadaşlar Park imena Süleymana Stalskava. Az önce zaten heykelini gösterdim size. Süleyman Stalski şairin adına yapılmış olan bir şehir parkı. Burada da yine her zaman olduğu gibi Lenin'in heykelini görüyorsunuz. Daha büyük bir Lenin heykeli de var. Oraya da gideceğiz. Lenin Meydanı. Asıl şehrin en ana merkezi olarak söyleyebileceğim yer orası ve bunun hemen kenarında özellikle gece burası, bu sokak muhteşem oluyor. Yani modern barlarla, restoranlarla, ya bar derken yani restoran bar tarzı yerlerle dolu bir cadde. Caddenin ismi de hemen söyleyeyim. Ulitsa Buynakskova. Buynakskova. Evet, Buynakskova Caddesi burası da. Evet, şöyle hem bu caddede biraz yürüyüp size kafeleri, restoranları gösterirken insanları da göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi gayet modern. Yani beklentilerin üstünde, daha Avrupa'yı bir mimarisi ve yapısı var. Özellikle şu binalar zaten
yani Sovyetler zamanından belli. Dolayısıyla ışıl ışıl bir kent. Her zaman olduğu gibi yine temiz, tertemiz. Tabi şehrin söyledim ya birazcık daha dışarı noktaları falan biraz daha Anadolu havasında. Öyle söyleyeyim. Yani bunu olumsuz bir şey gibi algılamayın. Oradaki yaşam tarzı o. Bir de ben gittiğim her yeri, herkesi oradaki haliyle kabul ediyorum. Yani onlar o hali seviyorlar demek ki gibi geliyor bana. Ha, ben kendi gözlemlerimi de anlatıyorum. Şu an burası gayet güzel. Böyle modern, dedim ya, Avrupa'yı bir havası olan bir yer. Şimdi bu güzel caddede yürürken tabii size şeyi de anlatayım sevgili arkadaşlar. Yani burası, yani diyebilirsiniz ki bu kadar çok halk, bu kadar çok dil nasıl oluşmuş? Bunun şöyle söyleyeyim, tabii çeşitli sebepleri var ama ana temel sebep benim düşündüğüm ve araştırdığım, birincisi dağlık bölge olduğu için insanlar birbirlerinden çok ayrı, izole yaşamışlar ve birbirleriyle hani kontak kursalar da kendi kültürlerini yaşatmış ve korumuşlar. Dolayısıyla farklılaşmışlar birbirlerinden. İkincisi de Sovyetler döneminde bir millileştirme çabası gibi bir şey var. Yani bu insanların hepsine, herkesin kendi milletini daha ön plana çıkartan bir politika izlenmiş. Dolayısıyla o politika neticesinde de artık bugünkü insanlar, herkes kendi milletini söylüyor. Ve tabi bu da aslında baktığında güzel bir fikir. Yani bir Türk olarak da mesela ben Türklerin hani Türk kültürü, sen Türksün denmesini seviyorum. Onlar da öyle. Mesela sen Lezginsin, sen işte neysen olsun, bunların hepsinin ayrı ayrı söylenmesi insanların hoşuna gidiyor o milletten olunca. Yani bilmem anlatabildim mi? Bir temel ayrışmanın sebebi bu yani. Dolayısıyla herkesin de kendi dilleri olmuş. Bu arada buradan da kendisine selam söylüyorum. Bir abimiz yorum yapmıştı. Son videolarımdan bir tanesi, daha doğrusu buraya geliş videoma, Moskova'ya gidiş videoma. Yani Lezgiler, Laklar, işte Avarlar, Kumuklar, bunların hepsinin, yani Kafkas halklarının tümünde birbiriyle ortak olan 1200 kelime olduğunu söylemişti. Tabii ben bunun tarihsel kökenine de baktım biraz. İşin aslı tam sayı bilinmiyor ama bu civardadır diye düşünüyorum. Kendisine de söyledim ya, buradan selamımı göndermek istiyorum. Ve şimdi de caddenin sonunda hemen şeye geldik. Burası Kumuk Tiyatrosu. Az önce Avar Tiyatrosu'nu geçmiştik. Burası da Kumuk Tiyatrosu. Evet, söylediğim gibi arkadaşlar, burası da Kumuk Tiyatrosu. Yani Kumukski Tiyatr. Kumuk dilinde, daha doğrusu Türkçe. Türkçenin alt kolu olan Kumukça'da burada gösteriler yapılıyor. Bu da Kumuk bir sanatçı. Aktris daha doğrusu. Kendisi Bariyat Murodova. Bu anıtın ismi de Bariyat Murodova anıtı. Çok hani Kumukların ünlü, sevilen bir sanatçısı. Tabi heykeli çok tatlı ve güzel bulanlar da olmuş. Hiç benzemedi diyenler de olmuş. Burası da tabii Türk kültürüyle alakalı olduğu için biraz da size göstermek istedim. Yani bu kültürü yaşatmak ve burada hala devam ettirmek adına bu tiyatroyla destekliyorlar. Kendisinin tam ismi Bariyat Soltan Mejidovna Muradova. Kumuk kökenli Sovyet artist ve sanatçı kendisi. 2001 yılında Maaçkale'de vefat etmiş. Ardından onun bu anıtını dikmişler buraya. Yani Kumuk kültürünün, Türk kültürünün de yaşatılması açısından bence önemli bir yer. O yüzden sizlerle de burayı paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar, şimdi Maaçkale'nin daha fazla şehir merkezine, yani eski şehrine doğru çıkmaya başladık. Binalar zaten eski, tarihi ve yani yüksek ihtimalle 18. 19. yüzyıl civarı yapılmış olan binalar var. Şu tarafta da bakın, kültürü, dönemi anlatan güzel bir duvar resmi çizmişler. Şu caddeden geldik zaten. Şimdi yukarı doğru, şehrin daha merkezi noktalarına doğru sizleri götürüyorum ve tabii kendim de geziyorum. Tabii şimdi isimleri anlatmaya başlamışken, isimlerden girmişken size Maaçkale isminin nereden geldiğini de biraz anlatayım. Şimdi
Mahaçkale ismi 1817 yılında verilmiş diye düşünüyorum. Tabi eski ismi de odur. Kale Türkçe bir kelime. Yani kale demek aslında eski Türkçe'de şehir demek. Bu tabi bütün bölgede yaşayan dillerin hepsine geçmiş. Mahaçkale'de Mahaç'ın şehri. Bu Mahaç ismi de benim gördüğüm, araştırdığım kadarıyla yani Muhammed isminin Avarca veya işte buradaki yerel dillere dönüşmüş hali. Nasıl biz Muhammed'e Mehmet diyoruz, burada da Mahaç demişler ve burası da Mahaç'ın şehri. Yani Muhammed'in şehri anlamında Mahaçkale olarak isimlendirilmiş bir şehir. Benim bildiğim, bulduğum tanım bu. Tabi daha öncesinde 15. ve 19. yüzyıl arasında ki ismine de Anjikala diyorlar. Anji de yine Kumuk dilinde, yani Kumuk Türkçesinde inci kelimesi. İnci kale, yani inci şehir anlamında, onlar da Anjikala diyorlar. Hatta şu an yani futbol takip edenler bilirler. Buranın takımı eskiden Rusya Süper Ligi'ndeydi. Buranın takımcısı da Anji Mahaçkala idi. Yani Anji inciden geliyor. Bir ismi de bu. Yavaş yavaş artık şeye doğru geliyoruz. Lenin Meydanı ve parlamento binasının olduğu bölüme doğru geliyoruz. Burada da şöyle bir heykel var. Bu eski Dağıstan yaşamını, Dağıstan kadınını gösteren bir heykel. İsmi Testili Kadın Heykeli. Yani burada turistik bir obje olarak, tabii kültürel obje olarak bulunuyor. Gelen giden herkes de görüyor. Rusçası da Jenshina si Kushinem, yani testili kadın. Biraz ilerisine geçince de böyle Sovyetler zamanından kalma bir anıt. Yani 1917 Bolşevik devriminden herhalde o dönemle ilgili bu bölgedeki insanların isimleri, kahramanların isimleri, yani Dağıstan için kahramanlık yapmış olan kişilerin isimleridir diye düşünüyorum. Şurası yine sonsuzluk ateşi. Her zaman saygı amaçlı. Yani Dağıstan tarihinde Dağıstan için canlarını vermiş olan insanların, şehitlerin anıtı. Savaşlarda kaybettikleri insanların anıtı. Ve burada da Rasul Gamzatov diyor ki "Stopti живущий не забыл ni их имен, ni их святи могил." Yani siz yaşayanlar geçmişte sizin için can verenleri hiçbir zaman unutmayın diyor kısacası Rasul Gamzatov. Buranın ismi de Rasul Gamzatov. Evet sevgili arkadaşlar, Dağıstan böyle, yani Mahaçkala böyle çok renkli, çok etnik çeşitliliğin olduğu bir yer. Gezmesi, dolaşması bir o kadar keyifli, güzel bir yer. Şimdi Lenin Meydanı'na doğru geldik. Şehrin ana meydanı, parlamentosunun bulunduğu yer diyebiliriz. Yine gece gündüz sürekli birileri de burada oluyor. Heykeli gördük. Ben kim bunlar dedim. Margarita diyor ki bunlar aksakallılar. Yani yaşlı, olgun, akıllı insanlara burada da Rusya'da da aksakal dedi yani. Aksakallılar diyorlar. Timur güzel mi? Evet, aksakallılara elveda diyoruz ve şu tarafa doğru gidiyoruz. Sevgili arkadaşlar, burası Lenin Meydanı. Şu taraf parlamento binası, Dağıstan hükümetinin. Hemen onun önünde insanlar böyle oturuyorlar. Tabi bugün güneşin ve güzel gününde keyfini sürüyorlar. Şöyle tarihsel Dağıstan resimleri var. Onları göstereyim size. Şurada şöyle hemen hükümet binasının, parlamento binasının yanında. Tabii en başta söylemeyi unuttum. Bu arada Dağıstan dağlar ülkesi demek. Dağ ülkesi demek. Stranagor diye de geçiyor Rusça'da. Böyle de söylüyorlar. Yani buradaki insanların hepsi, çoğusu zaten yaşamın %45'i şehirlerde,
%55'i kırsal alanda, yani dağlarda halen, ve eski çağlarda bu daha fazla böyle olmuş ve kendilerini dağlı insanlar olarak isimlendiriyorlar. Tabii Kumuklar bunlardan biraz farklı, çünkü Kumuklar daha fazla kendilerine böyle ovalarda yaşayan, hatta Kumuk Ovası diyorlar, Hasavyurt'tan Astrahan'a, Stavropol Kıra'ya kadar uzanan bölgeye Kumuk Ovası diyorlar. Ovada yaşıyorlar. Kendilerini aslında çok da bu dağlı kısımdan görmüyor Kumuklular. Birazcık daha Dağıstan'ın ova kesiminden olduklarını söylüyorlar. Evet, işte burası arkadaşlar, parlamento binası. Dağıstan parlamentosu 90 milletvekilinden oluşuyor. Bu 90 milletvekilinin görevi şu: buranın başkanı, tabii ki Rusya Federasyonu'nun içerisinde bir özerk cumhuriyet olduğunu söylemiştim. Buranın başkanı Kremlin tarafından tavsiye ediliyor. Rusya tarafından tavsiye ediliyor ve bu 90 kişilik milletvekili konseyi tarafından burada oylanıyor. Yani onların da onayıyla tavsiye edilen başkan seçiliyor. Buranın başkanı bu şekilde belirleniyor. Bir sonraki başkan da 2026 yılında seçilecek. Bu tarafta az önce de söyledim, yine Lenin'in işte daha büyük heykeli, Lenin heykeli haliyle burada var. Lenin'in de bu bölgeyle ilgili söylemiş olduğu bir sözü var aslında. Diyor ki Bolşevik devriminden sonra bütün buradaki halklar kardeşlik içinde, özetini söyleyeceğim tabii, kardeşlik içinde inançlarını yaşayarak yaşamlarına devam edebilirler. Tabii böyle söylüyor, ancak bu şekilde de devam ediyorlar, ama aması var. İşin aslı bu sadece tabii bu Müslümanlara uygulanan bir şey değil. Ya genel felsefeleri gereği aslında kiliseleri, camileri ve bütün inançlarla ilgili yerleri kapatıyorlar çoğunlukla. Şurada ilginç, tabii etrafta Sovyet yapıları var. Bu bölgede, özellikle merkezde. Binanın üstünde yazıyor: Zdaroviy naroda bogatstva strany. Yani sağlıklı halk, zengin ülke demektir demeye çalışmış şurası. Meydanın diğer başındaki binanın üstünde ise Slava Giroyam Zashitnikam Dagestana. Yani Dağıstan'ı koruyan kahramanlarına selam olsun anlamında bir söz o da. Bu güzel Sovyet binasının üstünde. Şu tarafta yanılmıyorsam üniversite binası. Yani medical school, tıp diyebiliyorum. Şurası, şu taraf Rostelekom, telekom firması. Evet, bu binanın üstünde bu yazıyor sevgili arkadaşlar. Altında da çok yine şık bir kafe var. Akşamları güzel oluyor burası da. Evet, meydan Lenin Meydanı, şehrin ana meydanı böyle. Allah, yerel birileriyle konuşmayı, tanışmayı da çok istiyorum. İnşallah başarabilirim. Burada tabi insanlar genel anlamda çok uzak değiller kameraya, öyle hissettim. Bunun da sebebi şu: zaten burası Ruslar tarafından da çok fazla ziyaret edilen artık. Özellikle tabi bizim gibi gelip buraya sadece kültürel anlamda gezmiyorlar. Tüm Dağıstan topraklarındaki dağlar, işte mağaralar, işte bütün görülecek güzellikleri gelip geziyorlar. O açıdan çok önemli ve birçok blogger da geliyor. Haliyle insanlar pek de yabancı değiller bu olaya. O yüzden daha rahat geziyoruz, ama kimseyle de tam konuşamadık, görüşemedik. Teyzeden aldığımız ahudutlarını da yiyoruz. Тихо. Так. Tabii şöyle ilginç bir şey de var. Şurada mescit var. Cami. Yani parlamentonun bir tarafında cami, bir tarafında ise kilise var. Şurası. Binanın üstünde de Sovyet döneminden kalma zaten figürler, Lenin'in kendisinin resmi var. Tabii yerel insanlarla konuşmak demişken, ben gelmeden önce birazcık Avarca'ya göz gezdirdim. Tam olarak öğrendim diyemem ama göz gezdirdim. Konuşmak istiyordum ama
Şimdi arkadaşlar biraz daha sizi Maaşkale'nin eski şehrine doğru götürüyorum. Evet, eski şehri nasılmış Maaşkale'nin? Bir de oraya bakalım. Hava da tabii güneşli dedik ama saat ilerledikçe, akşam yaklaştıkça tabii soğumaya başladı. Evet arkadaşlar, Maaşkale'den ilk videomuzu burada sonlandırıyoruz. Eski şehir merkezine götüreceğim sizi dedim ama onu bir sonraki videoya saklıyorum artık. Bir sonraki videomuz oradan başlayacak ve Maaşkale'deki gezimiz devam edecek. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ya da beğenmediyseniz de yine her zamanki gibi söyleyin. Eksiklerimi gidermeye çalışayım. Ancak beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yani like atmayı, yorum yapmayı ve halen de abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.